Herkes şu an iyidir. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama eğer geliyorsa yorumlarda yazarsınız. Evet arkadaşlar, güzel bir hafta sonuna giren güzel bir günde sizlerle beraber e-ticaret hakkında bilmeniz gereken bilgileri, sorularınızı, cevaplarınızı elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Umarım güzel bir cuma günü geçirmişsinizdir. Bu Ramazan'ın yeni günlerinde sizlerle beraber hem e-ticaret hakkında bilmeniz gereken bilgileri konuşurken hem de ayrıyeten yapmış olduğunuz ticarette ne boyutlara ulaştınız ve akabinde bu işleri yaparken hangi hatalarla karşılaşıyorsunuz, sorularınız benim için çok önemli. Ve bu süre zarfı içerisinde sizlerin de yapmış olduğu ve merak ettiği sorulara ben de kendi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle beraber öncelikli olarak e-ticarete başlamak için nelere ihtiyacınız olduğunu ve bu e-ticaret zarfında yapmış olduğunuz işlemlerde nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilgilerimi ve tecrübelerimi paylaşacağım. Öncelikli olarak eğer bu platformlara yeni başlıyorsunuz ve hiçbir şey bilmiyorsunuz, hiç önemli değil. Teşekkür ederim yayına gelen arkadaşlar için de ayrıyeten. Sorularınız varsa arkadaşlar sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Mustafa teşekkür ederim. Ali hoş geldi. Teşekkürler Ali. Arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağım bu süre zarfı içerisinde. Şimdi öncelikli olarak Yunus merhaba bu arada. Şimdi bu süre zarfı içerisinde e-ticaret gibi platformlara başladığınızda arkadaşlar hangi platformlarda ne kadar daha çok kazanırız diye herkesin merak ettiği bir soru var. Hangi platform size daha çok para verecektir ya da hangi platformda daha iyi paralar kazanabilirsiniz diye düşünebilirsiniz. Cevap aslında şu arkadaşlar, bu platformda hepsinde aynı paraları daha fazlasını bile kazanabilirsiniz. Önemli olan şey burada sizin ne kadar bu işi yapmak istediğinizdir. Sorularınızı okuyabilmem için ilk önce telefondan bu yayını açmam gerekiyor. Oradan da okumam gerekecek. Çünkü buradan sorular çok hızlı bir şekilde geliyor. Takip edilecek gibi olmuyor. Peki şu an... Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar Etsy platformundan başlamak istiyorum. Etsy platformu Türkiye'de gerçekten çok yeni bir platform ve bu platformda çok güzel işler yapabilirsiniz. Bu platform gerçekten hepinize çok güzel paralar kazandıracak bir platform. Bilginiz olsun. Müşteriler neden geri bildirim yapmaz diye Yunus sormuş. Platformuna göre değişir. Amazon'da ortalama olarak müşteriler o %8 ile %12 gibi ortalama, bir hatta bazen düşük oluyor, geri bildirim yapıyor. Bu müşterilerle alakalı değil. Müşteriler sadece ürünü almaya odaklı olduğu için. İkincisi, bunların bizim elimizde tekstler var. Bu tekstler aracılığıyla müşterilerimize mesaj atıyoruz ve atmış olduğumuz tekstler aracılığıyla müşterilerimize yazmış olduğumuz güzel yorumlardan dolayı onlar da bizlere şey yazıyor. eBay'de dediğim gibi bizim yapmış olduğumuz bir sistem var Yunus. Bu sistem aracılığıyla müşterilerimize güzel bir şekilde bir yorum ve geri şeklinde onlardan daha cevap alabilmek ve yapmış oldukları hizmetin karşılığında biz de onlara nazik bir şekilde bize geri bildirim göndermesi için bir şeyler yazıyoruz. Bu şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. O zaman herkes feedback alacaktır. Bu çok önemli. Ürün listeleme PayPal eğilimimizi yazsak yeterli mi, yoksa payment opsiyonunda PayPal'ı bağlamalı mıyız? Kajin sormuş. Şimdi önemli olan şey şu burada. Bu süre zarfı içerisinde eğer eBay platformu size eğer sorun soruyorsa arkadaşlar, artık ödeme alma işleminizi kredi kartınızla ve debit kartınızla öneriyorsa bunu tabii ki yapabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey eBay'in size bunu yöneltmesi. Bunu yaptıktan sonra çok yakın bir süre zarfı içerisinde zaten PayPal'da sizlerden böyle bir şey istemeyeceği için yakında PayPal'da kalkacak. Yani dünyanın neresinde olursanız olun eBay platformu üzerinde satış yapabileceksiniz. Bu çok güzel bir şey. Başka sorusu olan varsa sorabilir. Bu süre zarfı içerisinde ben de sizlere Etsy platformuyla ilgili bilmeniz gereken bilgileri anlatayım. Etsy platformunda arkadaşlar sizler ne kadar çok satış yapıyorsanız çok güzel şeyler kazanabilirsiniz. Çok mükemmel bir platform ve ben herkese tavsiye ediyorum Etsy platformunu. Eğer katılmak istiyorsanız daha önceki videolarımda altında %40, özür dilerim, 40 tane ücretsiz ürün listelemeniz için linki var.
O Etsy linkine ulaşırsanız oradan ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. İlk 40 ürününüz ücretsiz olarak sizlere ulaşacaktır arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü öteki türlü 10 dolara yakın bir para ödemeniz gerekecek. Eğer o paraları ödemek istemiyorsanız, başlangıç olarak sadece denemek istiyorsanız, tabii ki seve seve, dediğim gibi arkadaşlar, o linke ulaştığınız takdirde ya da bizim Facebook grubunda da var. O link aracılığıyla ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Etsy platformunda arkadaşlar inanılmaz derecede güzel işler yapabilirsiniz. Benim size tavsiyem bunu kesinlikle yapmanız olacaktır. Okey, başka ne sormuş? Sorular biraz geç geliyor ama umarım şey olacaktır. Okey, şöyle yapalım. Soruları eğer görebilirsem cevaplayacağım. Okey. Şurada live chat açalım. Okey, Ali sormuş. İlk ürünümü sattım. eBay 2 günde paramı serbest bıraktı. Doğru olabilir tabii ki. Neden olmasın? Hocam benim sorum olacak. Ben eBay'de 3 hafta önce bir hesap açtım ama satıcı hesabına çevirmedim. Bilgisayarım bozulduğu için format atacağım. Bundan dolayı IP'm değişecek. Burada dikkat etmen gerekecek. Burada yapabileceğim bir şey yok yani. Sonuçta mecbur olan bir şey olduğu için üzülerek yani yapacak bir şey yok açıkçası. Bunun dışında ne olabilir? Aynı bilgisayarla farklı IP'den satıcı hesabı açarsam suspend yemem. İlk hesabında zarar vermediysen ikincisinde yemezsin. Selamlar Akın Bey, iyi yayınlar. UK Box'a ücretsiz olan PayPal için yeterli mi yoksa suspend edilir mi o pakette? Şimdi şöyle bir şey var. Suspend edilme sebebi sadece bir şeye bağlı olarak alınmasa da genel olarak bu yapmış olduğunuz işlemlerde arkadaşlar, hesabınızın eBay tarafından güvenilir olmasını istiyorsanız öncelikli olarak PO Box'u fazla kullanmamızı ben tavsiye ederim. Normalde orada street adresleri eBay tarafında çok daha güvenilir oluyor. Bilginiz olsun. İbrahim sormuş. Akın markette başvurdum ama biraz önce baktım ama giriş yapamadım. Neden olabilir ya da nereye başvurmalıyım? Ee, Market derken hangi marketten bahsettiğin hakkında bir fikrim yok İbrahim. Biraz daha açıklayıcı olursan yardımcı olabilirim. Facebook markette diyorsan bir şeye başvurman gerekmiyor Facebook markette bir işlem yapabilmen için. Ama şu anki süre zarfı içerisinde hangi marketten konuşun daha detaylı söylersen sana yardımcı olurum seve seve. Muhammed, iyi yayınlar abi. eBay benden hesabım askıya kalkması için tüm siparişlerim tracker numarasına girmemi istedi. Fakat çalıştığım bir toptancı tracker numarası sağlamıyor. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersin demiş. Muhammed, yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Eğer tracker numarasını giremiyorsan, kaç tane numara girdiğini bilmiyorum ama eğer belirli bir seviyenin altındaysa biz sana bu konuda yardımcı olabiliriz. Dijital market mentoring'den bize ulaşırsan bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Yani tracking numarasını veririz, sen de sisteme yüklersin. Senaryo bunu yapabilirsin ya da almış olduğun ürünün faturalarını eBay'e gönderebilirsin. Dersin ki benim toptancım kargo numarasını vermiyor. Bu şekilde hizmet yapıyor. Ama iyi bir şey değil tabii ki. eBay'in bunu istediği bir şey olduğu için hani bundan sonra toptancının da o toptancıdan çıkartarak yapmanı tavsiye ederim. Yani tracker numarası çok önemli. Okay. Başka sorusu olan varsa arkadaşlar live chat'te başka neler var? Ha, Okyanusu marketi demiş İbrahim. İbrahim şu an market açık da arka tarafta bir PHP koduyla ilgili bir sorun yaşıyoruz da bir düzensizlik var kodda. Şu an market açık. Normalde ürünlerinizi listeleyebiliyorsunuz fakat tam sistem oturmadı. Şu an hala beta'da. İnşallah bugün çalışıyorduk. Bayağı bir ara buldum dedim. Bir canlı yayın yapayım bu süre zarfı içerisinde. Çok kişi soru sormaya başladı yine. Kısa cevaplamaya çalışayım elimden geldikçe. Çok yakın zamanda açılacak ama ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde satışlarınızı yapabilirsiniz bu süre zarfı içerisinde. Arzu ettiğiniz takdirde biz de size yardımcı oluruz. Ürünlerinizi satmanız için de trafik zaten çekeceğiz. Sadece işin arka tarafında bir kodla ilgili bir sorunumuz var. Orayı çözemedik. Eğer orayı da çözersek, aslında çözülmeyecek bir durum değil. Sadece istediğimiz bir ayar var. Onun ayarını tutturamıyoruz. Yapınca sistem script bozuluyor. O script'i yapabilmek için de biraz daha detaylı bakmamız lazım. Ali, detay cevapladığın için teşekkür ederim. Estağfurullah, her zaman.
Okey. Toprak hocam, sermaye ne kadar olmalı eBay'de? Sıfır toprak. Yani satmış olduğun ürüne göre değişiyor tabii ki. Merhaba, Etsy Dropshipping'de yasal mı? Niye yasal olmasın? Her şey yasal. Yasal işlem yaptığın takdirde. CC Dropshipping'de her zaman ürün ekleyebilir misin? Miyiz? Sınırs. Mehmet Sam yine sorun biraz eksik geldi. Sınırsız şekilde okey. Tabii ki ekleyebilirsin. Dükkanına bağlı. Eğer eBay dükkanı buna izin veriyorsa ona göre de fee ödüyorsun. İstediğin kadar ekleyebilirsin tabii ki. Yunus Akın hocam, Etsy beni bir kere suspend etti. Bir daha Etsy hesabı açamadım, açılmıyor. Farklı bir IP'den denersen açabilirsin Yunus. Başka maillerden deniyorum, olmuyor. Dediğim gibi yapılabiliyor Yunus. Sadece nasıl yapacağını bilmiyorsun. Ama araştırırsan yaparsın, öyle söyleyebilirim. Çünkü yapılıyor. Ben de yedim. Açılıyor yani. Hesabımı yanlışlıkla business'a çevirdim. Geri individual'a çevirirken 404 hatası oluyorum. Çözüm biliyor musun? Eğer PayPal'la konuşuyorsan Mert, bu sorduğun soruyu, PayPal'da bunu yapabilmen için PayPal'ı araman gerekiyor. Business'ı individual'a çevirmek için. Ama eBay'de yapıyorsan sadece downgrade yaparsın hesabını, store'dan çıkarsın ve hesabın aktif olur. Eğer hala da olmuyorsa eBay'e mesaj at, eBay hesabın hemen kontrolünü sağlasın. Çünkü bu süre zarfı içerisinde yapacak bir şey yok. Zaten hesabını downgrade yapmak istiyorsan her zaman downgrade yapabilirsin sıra sıra. Keşke sorularınızı şu telefondan okuyabilsem diyecektim. Tamam, okuyabiliyormuşum artık sonunda. Çünkü sizin yazdığınız sorular bana biraz geç geliyor. Geldiği için de tam biraz zor oluyor. Peki, şimdi sorularınız bana burada çok daha rahat oldu. Murathan sormuş. Abi selamlar. Benim sorum şu: Amazon UK FBA yapacağım. Ürünlerimi Türkiye'den göndereceğim. UK şirketim var. Amazon gümrük fatura kesmeli miyim? Nasıl yapacağım? Teşekkürler. Çok güzel bir soru sormuş Murathan. Şimdi buradaki şöyle bir durum söz konusu. Amazon'dan ürünlerinizi eğer İngiltere depolarına gönderiyorsunuz arkadaşlar, çalışmış olduğunuz firmaların elbette ki yurt dışına çıkardığınızda belirli bir gümrük takılma süresi söz konusu. Ülkelerinize bu ürünleri soktuğunuz takdirde, ülkeler satışı yapıldığında belirlenmiş olan fiyatta vergilerinizi ödersiniz. Ben inşallah, yani kısmet olursa arkadaşlar, bu okyanus.com'u kurduk. Eğer duyanınız varsa, okyanusu.com'da sizin Türkiye'den sattığınız ürünleri hem depomuzda tutabilecek hem de aynı şekilde ürünleriniz satıldığınızda müşterilerinize gönderme sürecinde yapacağız. Bizim platformda çalıştığınız takdirde. Ve bu şekilde hem ürünlerinizin daha hızlı satılmasını sağlayacağız, hem de ayrıca benim kullanmış olduğum özel satış taktiklerini, trafik taktiklerini sizin ürünlerinizi promote ederek çok iyi bir şekilde satılmasını sağlayacağız. Böylelikle hiç bu Amazon'un FBA depolarıyla vesaireleriyle uğraşmadan hem daha iyi kar marjları elde edebilecek, hem de ürünlerinizi sırf bizim okyanus.com'da değil, eBay'de, Amazon'da, Etsy'de, Facebook ve benim öğretmiş olduğum birkaç tane daha internet sayfası var. Bu platformlarda ücretsiz bir şekilde satışını olduğu takdirde o platformdaki ürünlerinize satışını da gönderebileceksiniz. Yani okyanus.com aslında bütün bu platformların birleştiği bir şey olacak. Hem print on demand, hem private label, hem retail, hem online arbitrajınızı, hem de dropshipping ürünlerinizi okyanusu.com'a listeleyerek ürünlerinizin satışını sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Fakat her nasılsa İngiltere bölümünde yaşadığımız şirket İngiltere şirketi olduğundan dolayı %20'lik vergilendirme süreci ürünün istemiş olduğunuz ürünlerin üzerine yansıyacaktır. Bunun bilgisine yine sahip olun dedikten sonra bu şekilde işlemlerini gerçekleştirebilirsin. Depoya ürünlerinizi gönderirken arkadaşlar lütfen kargo takip numaralarını Amazon depolarına koyun ki bu ürünlerinizi gönderirken ürünlerin nerede olduğunu adım adım takip edebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Yunus, gerçekte yok. İlk açarken suspend oluyor. Gerekçe de... Ya şimdi şöyle bir şey var Yunus. Çok ihtimal var. Ne yaptığını bilmediğim için bir şey diyemiyorum ama diyebileceğim tek şey, farklı bir IP üzerinden tamamen daha önce hiç birleşmemiş bilgileri kullanarak çok rahat açılabiliyor. Hani bu çok da fazla bu yayında detaya girmek istemiyorum ama açılabildiğini sana söyleyebiliyorum. Mehmet yazmış. Merhaba Mehmet. Abi, İngiltere'de ilgili günlük vloglar gelecek mi kanala? Şimdi şöyle bir şey var Mehmet.
Benim Akın Yılmaz diye bir tane daha kanalım var ama o kanalı ben normalde vlog kanalı olarak 2-3 tane böyle bizim buralardaki güzel yerlere giderken eee, videolar çektim bisikletle falan dolaşırken, fakat o kanalı bugün takımdaki arkadaşlarla konuşup İngiliz kanalına çevirmeye çalıştım. Yani genellikle İngilizden de kastım işte Rusça, Litvanca, İngilizce, Arapça ve İbranice gibi farklı ya da İspanyolca ya da Fransızca gibi e-ticarette ilgili olan bütün bilgileri bu kanalda paylaşmayı düşünüyorum. Genellikle ağırlıklı İngilizce gideceğiz ama diğer dilleri de kullanacağız. Yine benim yapmış olduğum yaklaşık 3-4 tane şeyi ben yapmaya çalışacağım kendimce ve diğerlerini de takım arkadaşlarımın çevirisiyle yapmaya çalışacağız. Bu kanalda böyle şeyler vereceğiz ve hani hem o kanalın içerisinde vloglar da olacak hem de ayrı şekilde e-ticaretle ilgili bilmeniz gereken güzel şeyleri de paylaşmaya çalışacağım. İnşallah yakın zamanda da gelecek. Çünkü İngiliz, bildiğiniz üzere kursu İngilizceye çevirdim. eBay kursunu ve inanılmaz derecede benim beklediğimin çok 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 üstünde bir güncelleme geldi. Yani yaklaşık son 4 günde kursun içerisine yaklaşık herhalde bir 50 tane falan neredeyse toplamda başlık attım. O kadar çok güncelleme gelmiş ki eBay platformuna. Yani bir yerde bulabileceğiniz bilgiler de değil. Ben de bayağıdan beri bu içeriklerle değil de yazılım tarafında ilgilendiğim için çok güzel güncellemeler gelmiş. Toptancı listelerinden tutun diğer şeylere kadar hepsini güncel şekilde kursun içerisine attım. Umarım hepinizin işine yarar ama ben İngilizce olana çok ağırlıklı verdiğim için bu aralar enerjimi, çok güzel bir İngilizce kursu oldu. Hocam eBay hesabı suspend yedi. Okey. PayPal bile girmedim. Yeni hesap açarsam suspend yer miyim? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yeme ihtimali tabii ki çok yüksek. Aynı bilgileri kullandığın takdirde otomatikman hesabın link olacaktır. Hesabın link olduğu için de hesabın suspend olacaktır. Benim sana önerim eBay ile benim oluşturmuş olduğumuz bizim takımın dijital kazanda benim paylaşmış olduğum ya da bugün paylaşmış olduğumuz bir video var YouTube'da. Eğer o videoyu izlersen o videoda sizlere çok güzel eBay'e ulaşabileceğiniz bilgiler ve linkleri verdim. Bu linkler aracılığıyla eBay ile iletişime geçebilir ve hesabınızı geri almak için uğraşabilirsiniz. 3-4-5 denemeden sonra hala hesabınızı geri alamıyorsanız da yeni bir hesap almanızı ya da Hyper Account, yani sizin aracın o videoda her şeyi çok detaylı anlattım. O şekildeki hesaplarınızı açıp işlemlerinizi yaparsanız çok da uzun vadeli ticaretinizi yapabileceğinizi ben şahsen inanıyorum. Merhaba Can, nasılsın? Teşekkür ederim, seni görmek çok güzel. eBay'den aynı anda hem dropshipping hem de stoklu satış yapabilir miyiz? Akın Bey demiş. Hikmet, tabii ki yapabilirsiniz. Neden olmasın? Ben zaten bir tane dükkanımda hem kendi ürünlerim stok olarak burada duruyor hem de aynı şekilde bu ürünleri drop olarak da satıyorum. Ki bunu herkes de yapabilir tabii ki. Can, hocam eBay'de 3. ürünümü de listeledim. 2. el ürünümü siz almıştınız. Tamam. Şimdi limitin bittiğinde ne yapmam lazım? Şimdi şöyle bir şey var. Limitin bitme sürecine kadar ürün satmaya çalış. Eğer 2-3 tane daha ürün satarsan Can, otomatikman limitini eBay zaten yükseltecek. Ve yükselttiği için de senin limitin 100'e çıkacaktır. Eğer çıkmıyorsa eBay ile iletişime geçip iletişim süresi zarfı içerisinde hesabını yükseltmek için onlara başvurman gerekiyor. İlk kısımda onları araman gerekebilir. O yüzden ilk kayıt olduğun telefon numarasının yanında olması gerekiyor. Bu çok önemli. Hala bunları yapamıyorsan ve bir şekilde iletişime geçip hesabın limitini yükseltemiyorsan bizim internet sayfamızda paralı böyle bir hizmet var. Eğer almak istersen oradaki bu paralı bir hizmet, altını çizerek söylüyorum, hizmeti satın alabilir. Biz de hesabını yükselttiğimiz takdirde bu ücretini ödemiş yapabilirsin. Yani bu herkes için geçerli ama burada altını çizdiğim şey, limitinizi yükselteceksiniz. Limitlerinizin bir tanesini sonuna kadar kullandığınıza emin olun. Ve bu şekilde ancak biz de limitimizi sizlere yükseltebiliriz. İbrahim, Kindle'da sayende ilerliyorum. Merch'e başvurdum. Merch'e kabul etmediler. Merch'e tekrar başvurabiliyor muyum? Tabii ki başvurabilirsin İbrahim. Merch biraz daha sıkıntılı. Çünkü Merch'te insanlardan genellikle çok fazla, yani büyük şirketleri genellikle ciddiye alıyorlar. Ve Merch başvurusunda benim bir videomda çok detaylı anlatmıştım YouTube'da ama genel olarak yapmış olduğun şeyde bir şirketinin olmasını ya da şirketin yoksa bir internet sayfasının olmasını ya da bu işi gerçekten daha önceden de yapıp bildiğine dair onları ispatlayacak bir şey sunman gerektiğini sana detaylı şekilde
Hani orada o videoda anlatmıştım. Eğer bunu sunabiliyorsan da eminim ki sen de çok başarılı bir şekilde işlemlerini yapabilirsin diye düşünüyorum. Eğer olmuyorsa da üzülme, dışarıda tonlarca Teespring var, işte Redbubble var. Redbubble'ı ben özellikle herkese tavsiye ediyorum. Yani inanılmaz deli gibi bir platform. Hatta bir video çekeceğim çok yakın zamanda kanala. Eğer yani bugün değil de belki pazartesi, salı gibi o video gelecektir editi biterse arkadaşlar. Hani Redbubble'da nasıl paranızı 2-3 katını çıkartırsınız ciddi anlamda sıfır para yatırarak onlar hakkında bilmeniz gereken bilgileri de anlatacağım. Hocam eBay'de ürün yüklüyorum. Yüklediğim fiyattan fazla fiyatta listeliyorlar. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Yüklediğim fiyattan fazla listelemiyorlar. Üstüne vergi koyuyorlar. Çünkü sen lokasyon olarak Türkiye lokasyonu aldığın için yurt dışında satış yapmaya çalışıyorsun. Haliyle %20 vergiye takılıyorsun. Lokasyon İngiltere olduğu takdirde böyle bir sorun yaşamayacaksın. Analiz hocam eBay UK'de yurt dışında satış yapanlar için fazladan vergi alınıyor. Tamam aynısını zaten söylemiş. eBay Dropshipping, eBay Dropshipping'de reklamsız büyümek mümkün mü? eBay algoritması bu konuda nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Benim bir tane videom var. eBay Casino, eBay algoritması. eBay Casino nedir? eBay Casino'nun içerisinde tonlarca faktör var arkadaşlar. Bu faktörler gerek başlık, gerek açıklama olsun, gerek ürünün aranırlığı olsun, gerek ürünün özel olarak uniqueliği olsun ve akabinde birçok şey buna etmen oluyor. Ve bunlardan bir tanesini yakaladığınız zaman zaten eBay platformunda çok güzel satışlar yapabiliyorsunuz. Reklamsız tabii ki ürünü çok satabilirsiniz. Ben tonlarca ürün sattım reklamsız. Neden olmasın? Sadece reklam sizleri daha hızlı bir şekilde oraya ulaşmanızı sağlayıp daha hızlı para kazanıp paranızın hızlı bir şekilde akıp ticaretinizi daha hızlı büyütmenize sebep oluyor. Ve ticaret yapıyorsanız da bunu yapmanızda fayda görüyorum. Hocam siz yol gösterin biz geliriz demiş. Tabii ki Yunus yani elimden geldiğince zaten onu yapmaya çalışıyorum. Sadece belirli zamanlar oluyor. Çok büyük işler yapıyoruz arkadaşlar gerçekten arka tarafta. Yani gerçekten şu an takımda 50 kişi çalışıyoruz neredeyse gece gündüz ve hala hani ne kadar hızlı ve kalabalık olmamıza rağmen hani yavaş yavaş doğru bir şekilde ilerliyoruz. Yani yavaş dediğime bakmayın gerçekten inanılmaz süratli bir şekilde ilerliyoruz ama dediğim gibi burada yatırımlar yapıyoruz. Büyük işler arka tarafındaki yazılımsal ve diğer marketsel şeylerle de uğraşıyoruz ve bunu yaparken de hem size gerçekten en çok fazla kazancı sağlayacak platformlara ulaşmaya çalışıyorum. Onlarla anlaşmaya çalışıyorum. Haliyle bunlarda hem kendi şekilde kendi ticaretim için de yapıyorum bunu. Bu da zaman alıyor. Çünkü bunları sizin yaşamanız, sizin cebinizden çıkacak paralara sebep olur. Ben de bunu yapmamak istediğim için ilk önce kendim girişiyorum ve bu şekilde doğru olan hangisi ise sizlere onları öneriyorum. Abi bir şirket adına kaç adet eBay ya da PayPal hesabı bağlanabilir? Şimdi şöyle bir şey var. Ortalama olarak bir PayPal hesabına 10-15 tane eBay hesabı bağlayabilirsiniz. Bu genel olarak değişse de aşağı yukarı böyle bir rakam var. Tam yukarı kadar denemediğim için bilmiyorum. Hani o kadar yukarı tek bir PayPal'la çıkmadığım için çünkü o kadar büyük bir hesapları bir tane PayPal'a bağlayamam. Bir PayPal'ım giderse bütün hesaplarım gider. Yani çok riskli benim için ama 10-15 tane eBay'in içerisinde politikalarında yazıyor. Oradan bakabilirsin. Herkese iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Öğrenciler yapabilir mi? Yatırım olmadan Atakan sormuş. Atakan tabii ki yapabilirsin. Hatta beklediğin her zaman sana kayıp oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu işe eBay'e, Facebook Marketplace'e, Etsy'ye ücretsiz olarak başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ozan sormuş. PayPal'dan kurtulduk ama PayPal'ın hızlı tahsilat olayı iyiydi. eBay birkaç gün sonra yatırıyor parayı. Umarım yakında bu. Okey. Şimdi şöyle bir şey var Ozan. Benim bir videom var. Bilmiyorum biliyor musun? Dediğin doğru ama tabii ki cash flow çok önemli. Yani para akışı çok önemli. Para akışı ne kadar hızlı çevirebiliyorsan o kadar hızlı iş yapabilirsin. Benim eğer hesabın gerçekten eski ise bizim gibi böyle büyük hesapların varsa Payability'yi kullanmanı tavsiye ederim. Sana ertesi gün nakliye paranı vereceklerdir ama verirken de %4 bir komisyon alacaklardır. Bir tane videomda emin değilim YouTube'dan mı paylaştım. Kursun içinde paylaştığıma eminim ama kurs YouTube'da paylaştığımı bilmiyorum. Yani Payability'den işlemlere bakabilirsin detaylı şekilde arzu ettiğin takdirde. Nusret hoş geldin.
Arzu burada. Teşekkür ederim. Serkan burada. E-ticaret hakkında bilgi almak isterim. Şimdi şöyle bir şey var Serkan. Çok güzel bir soru sormuşsun. E-ticaret gerçekten ucu bucu sonsuz ve dünyanın şu an gerçekten 10 yılda büyüyen en büyük sektörü. Şu an herhangi bir şekilde görmüş olduğunuz gibi hele özellikle pandemi zamanında herkesin size garanti dediği bütün işler sizin de kendiniz de şahit olduğu üzere garanti olmadığını öğrendiniz. Fakat bu süre zarfı içerisinde e-ticaret üzerine 5 kat 10 kat çıkarak daha ileri boyuta geldi ve buradan yapılmış olan bu bir sene içerisinde bizim şirketin yapmış olduğu ciro gerçekten arkadaşlar inanılmaz derecede çok dudak uçurtucu, beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu pandemi süreci bize inanılmaz derecede büyük büyük servetler kazandırdı. Umarım sizlere de aynısını yapmıştır ve bundan sonraki süreçlerinde de çok daha iyi ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü insanlar böylelikle e-ticaret üzerinden alışveriş yapmaya, e-ticaret üzerinde yatırımlar yapmaya çok inanılmaz derecede çok büyük yatırımcılar ki ben de içerisinde eBay'e yatırım yaptık, Amazon'a yatırım yaptık ve bunun gibi bu ticaret platformuna çok büyük yatırımlar yapıldı. Eğer şu an başlarsanız belki bir sene sonra gerçekten kendi evinizi alacak çok rahat paraya kazanabilirsiniz. Ama hala aynı kafayla devam ederseniz de aynı şekilde oturduğunuz yerde oturursunuz. Bu kötü bir şey değil. Yaşadığınız yer güzelse bununla alakalı bir şey söylemiyorum. Söylediğim şey eğer şu an başlarsanız yarın neden bugün başlamadığınız için kendinize her gün o soruyu soracaksınız. Eren Kral, dropshipping'de ne kadar kazanırsınız hocam? Kazanırız hocam yazmış. Eren bu tamamen sana kalmış. Benim burada İngiltere'de arkadaşlarım var mesela Shopify tarafında baktığınız zaman e, yani bir yılda 3 milyon dolar falan kazandı. Ben o kadar çıkmadım tabii çıkamadım açıkçası. İnşallah bu sene öyle yapmayı düşünüyoruz. Yani bu sene çünkü çok inanılmaz derecede yazılımlarla uğraştık. Hani işin arka tarafında kendimiz kazanmaktansa genel olarak tüm Türkiye'nin ve yurt dışındaki yaşayan bütün arkadaşlarımızın kazanması için işin arka tarafında çok büyük yatırımlar yaptım ve bu süre zarfı içerisinde kendi satış dükkanlarımda çok fazla ilgilenemedim. Haliyle de tabii ki eskisi kadar da sırf ürün araştırıp ürün koymaktansa hani biraz daha sizlerin eğitimlerine biraz daha işin arka tarafında takımımızın yapmış olduğu yatırımlara daha odaklanmaya başladım. Yani bir dükkanda sadece satıcı olmaktansa şu an çok büyük platformların hepsinde bir yatırımcı olmaya başladım. Bu da açıkçası hem hoşuma gitmeye başladı hem de bunun akabinde sistemi zaten şu an Akın Baba'ya çıkartıyoruz. Akın Baba'ya çıkardıktan sonra zaten kendi yazılımımızı yapıp bütün benim istediğim şekildeki bütün platformlara bir tıkla ürünlerimizi listeleyebileceğiz. Zaten ondan sonra çok rahat bir şekilde çok ciddi rakamda paralara ulaşacağımıza ben inanıyorum. Şu anda ulaşıyoruz, o zaman daha iyi olacağını inanıyorum. Atakan çok teşekkür ederim. Nusret burada, Nurullah burada. Eren, Ahmet çok teşekkür ederim çocuklar. Beyza, e-ticaret hakkında bilgi. E-ticaret arkadaşlar bu kanalda eğer vaktiniz olur da incelerseniz gerçekten hani sizlerin e-ticaret üzerinde araştırmış olduğunuz hani internetten nasıl para kazanılır, internetten nasıl şu yapılır, internetten nasıl zengin olurum, internetten nasıl milyoner olurum gibi videoları izlemektense bu kanalda yapmış olduğunuz şeylerle o paralara ulaşırsınız. Arada çok fark var. Birinde uygulama var, bir tanesinde de sadece video izleme var. Eğer bu tarz şeylere ilginiz varsa, para kazanmak ve başarıya ulaşmak istiyorsunuz ki özellikle İngiltere ve Amerika tarafında gerçekten bu taraflarda ve kanallarda çok kişi 10 binin üzerinde Udemy'ye gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Öğrencimiz oldu. Bu öğrenciler gerçekten çok büyük paralara ulaştı. Bunlardan biri neden siz olmayasınız? Ben böyle ufak paralardan da bahsetmiyorum gerçekten. Yani Türkiye'de bir yılda çalışarak kazanamayacağınız paralara burada insanlar bir, iki, üç, bir hafta gibi bir süre zarfı içerisinde bizim ulaşmış olduğumuz, yapmış olduğumuz taktiklerle kazandı. Umarım bunlardan da biri siz olursunuz. Herkes burada. Çok teşekkür ederim. Arzu, aylık ne kadar kazandınız? Arzu, şimdi şöyle bir soru var. Bu tamamen size bağlı. Ben ürün bulup ayda 30-35 bin sterline vurduğumu biliyorum bir üründen. Birkaç ürün de var ayrıca farklı dükkanlarda ki Türkiye parasına 300-500 milyar gibi bir para aylık. Ama tabii ki şimdi şöyle baktığınız zaman şöyle yani bu aylık o kadar her ay kazanacağınız anlamına gelmiyor. Bazı aylar kötü oluyor, bazı aylar ondan daha iyi oluyor. Hani bilgi öğrendiğiniz kadar daha çok kazanıyorsunuz. Ve eminim de bu paralarla gerçekten çok büyük işler yapabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim güzel niyetleriniz ve dilekleriniz için.
Dijital market mentoring'de kazandıran ürünlerinizde UK vergi fiyatı da dahil mi demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Sanırsam ondan ben vergi almıyorum diye biliyorum. Normalde vergiyi ben ödüyorum yoksa biliyorum ama onlarda bir yenileme getireceğiz Mehmet. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü kazandıran ürünlerin benim normal olarak kursun içerisine sadece koyacağım. Zaten düzenli olarak kursiyerlere dağıtmayı düşünüyorum o sistemi. Onun yerine eğer bizim takımda gerçekten çok profesyonel virtüel asistanlar yani sanal asistanlar var. Siz dükkanları onlara teslim edeceksiniz. Hatta şu an onun sistemini kuruyorduk. Siz onları dükkanlarınıza teslim edeceksiniz arzu eden isteyen tabii ki. Onlar sizin adınıza sizin kiralamış olduğunuz saate diyelim ki 10 saat birisine kiralıyorsunuz ve o 10 saat süresi zarfı içerisinde sizlere arkadaşlar ürün yükleyecek ve sizlere yüklemiş olduğu ürünleri başarıyla satmasını sağlayacak. Böyle bir yeni hizmet getiriyoruz. Çok yakında hala şu an aktif yapmak isteyen ya da almak isteyen varsa alabilir ama daha iyi olması için de şu an çalışıyoruz. Adem sormuş. Çok teşekkür ederim. Furkan. Abi dün eBay kursunu aldım. Teşekkür ederim. İçeriklere göz okuyamıyorum. Göz gezdirdim. Çok detaylı. Bu kurs dışında başka bir şeye ihtiyacım olur mu? Furkan sana o kursun içerisine bir tane video koydum. Çok yakın zamanda. Yaklaşık 40'a yakın eBay hakkında insanların yani 20 tanesini gösteriyorum, 20 tanesini göstermiyorum. Çünkü onlar gerçekten çok dudak uçurtacak fiyatlar. Hani inanılmaz derecede pahalı 1.000 dolara yakın işte 3.000 dolara yakın kurs bilgileri falan vesaire var. Hepsinin çoğu da arkadaşım. O yüzden o bilgiler bende var. Fakat akabinde o videonun içerisinde yaklaşık belki eBay üzerinde, dünya üzerinde eBay yapan ya da eBay ile uğraşan ya da eBay ile bu nasıl yapıyor dediğiniz bütün herkes zaten çoğu bu işi çok eskiden beri yapan arkadaşlarım ama yeni de çıkanlar da var. Bu işi yeni öğrenip bu işi öğrendiği bir belirli bir cüreye ulaşıp kurs videoları çekenler de var. Ve hani bunlar da içerisinde hepsinin videolarını oturdum böyle patlamış mısır aldım oturdum izledim. Ne anlatıyorlar gerçekten merak ettim. Çünkü platformun sistemi belli ve yaklaşık orada hatta kursların hepsini teker teker satın aldım. Hani siz de görün diye. Çünkü bunu yapmamdaki sebep bu şu an verilen kursun içerisinde bilmenizin ötesinde bankadan nasıl kredinizi çekeceğinize kadar gereken bilgiler var ticaretinizi büyütürken. Ve açık konuşmak gerekirse orada yani toplam belki bu eBay kursu 40-50 tane bir de benim kendi tecrübelerim yani 10 yıl boyunca bu yapmış olduğum hatalardan ve diğer işin arka tarafındaki size gerçekten çok para kazandıracak şeylerden hepsi içerisinde olan bir eğitim serisi hazırladık ve gerçekten çok komik bir rakama. Çünkü o videoları ben alırken bile dünya para ödüyorum. Gerçekten çok büyük paralar ödüyorum orada. Hani büyük dedim çok öyle abartı bir şey değil ama hani Türkiye'den size alsanız gerçekten uçuk rakamlar. O videoların içerisindeki her şey güzelse ben zaten kursun içerisine koydum. Hani fazlasıyla aradığından fazlası var. Bir de özel ayrıyeten size özel pazar günü yayınlar oluyor. Bir sorun olursa zaten orada bana sorarsın. Ben de sana birebir yardımcı olurum. Ayrıca de özel Telegram grubu da var. Yine sorun olursa orada 200'e yakın insan var. Sürekli sana 7/24 yardımcı olmak için oradalar. Kim müsait olursa yardımcı oluyoruz. Hani zaten biz çoğu şeyi zaten yaptığımız ve başardığımız için hani senin ekstradan dünya paralar ödeyip de bundan sonra bir şey öğrenmene gerek yok. Tabii ki öğren. Kesinlikle kurs al ya da ne bileyim kendini eğitecek şeyler al. Yabancı dil öğren. Hani kendini sürekli geliştir ama tabii ki ekstra bir şeye ihtiyacın olursa da bize istediğin zaman sorabilirsin. Ailemize de hoş geldin bu arada. E-ticaretten en fazla ne kadar? Ali ne kadar kazanabilirsin biliyor musun? Bu çok güzel bir soru. En fazla ne kadar kazanabilirsin ki? Ali hayal edemezsin o kadar söyleyeyim. İstediğin arabayı satın alırsın, istediğin uçağı satın alırsın, istediğin evi satın alırsın, istediğin şeyi satın alabilirsin. Kazanamayacağın tek şey güzel bir ev alırken içerisinde belki mutluluğu satın alamayabilirsin. Çünkü bunlar satın alamayacak şeyler. Parayla alınabilecek şeylerin hepsini satın alabilirsin. İnandığın sürece, çalıştığın ve onun için ben şansa inanıyorum. Gerçekten ben çok şanslıyım. Bu şansın seviyesinde daha çok çalışarak arttırabilirsin. Hani burada olay tamamen sana kalmış. E-ticaret günümüzde gelecekte tamamen ticarete hakim olacak gibi tahmin ettiğinden fazla olacak Ahmet.
Peki e-ticaret karlı mı? Öğrenciyim, evde oturuyorum, kendim için soruyorum. Nurullah, şimdi şöyle bir şey var. Yani evde oturduğunuz bütün zaman videoları izleyip, sizler YouTube'da farklı yerlerde videolar izlerken insanlar bunların üzerinden milyonlar kazanıyor. Ve siz o videoları izliyorsunuz. Nasıl para kazanılır diye, nasıl şey yapılır diye. Yani anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar, durduğunuz her an size zarar. Ömrünüzün sonuna kadar sizin için çalışacak işleri şu an kurmazsanız, sizler ömrünüzün sonuna kadar o işler için çalışacaksınız. Bunu anlamanız ve siz uyurken bile, siz bir şey yapmadan sizin için çalışacak sistemler, paralar kazanmanız gerekiyor. Herkese iyi akşamlar, iyi akşamlar. Akın abi, PayPal hesabı açacağım ama İngiltere sim kart tek kerelik kullansam bir sorun olur mu? Olur canım, sakın öyle bir şey yapma. Bu hat elinde olsun. Olur da eBay'i araman gerekirse herhangi bir şekilde bu numara ihtiyacın olacak. Çünkü eBay seni o numara üzerinden arayacak. Şaban merhaba. Ee, ups. Merhaba, e-ticarette ne kadar kazanabiliriz demiş. Bu sorunu cevapladık. Ee, Okey. Ne kadar sermaye ile girebiliriz? Ayşe, şimdi şöyle bir şey var. Yapmış olduğun işe göre değişiyor ama sıfır sermaye ile, sıfır, ciddi söylüyorum, sıfır parayla çok büyük paralar kazanabilirsin. Ben başladığımda hani 1 milyonla başladım. Hani şu an hani harbiden milyon yaptım. Hani 1 milyondan milyon yaptım. Şimdi daha da ileri gidiyoruz ama buradaki amaç hiçbir zaman para olmadı ya da hiçbir zaman şu kadar para kazanayım da şu işi bırakayım gibi bir şey olmadı ya da ne bileyim. Buradaki amaç, benim inandığım bir şey vardı. Hala da inandığım şeyi yapmaya devam ediyorum. Sizin gibi girişimcileri de o yolculuk üzerinde, yani yaşamış olduğum güzel, kötü ya da sizin yapmanızı ya da yapmamanızı istediğim bilgileri paylaşıyorum. Çünkü bu İngiltere üzerinde gerçekten arkadaşlar, hem kazanacağınız para sizin hayatınızı değiştirecek boyutlara getirirken hem de ayrıyeten hayatınızın güzelliğine ve özgürlüğüne sahip oluyorsunuz. Boş boş evde oturup bir şeyler yapana kadar deli gibi ürünler satıp bu satmış olduğunuz ürünleri çok daha iyi boyutlara getirerek sizler de inanılmaz derecede paralar kazanıyorsunuz. Yani çok çok komik bir şekilde şimdi bir tane ürün koysam, bilmiyorum ne kadar sürer ama satılması biraz uğraşsam, kâr marjı, örnek veriyorum, büyük bir ürün olsa, hadi diyelim ki 20 pound, 30 pound, bugün ondan 5 tane 10 tane satsam, ki yani bu 10 dakikamı alır, böyle ürün araştırmam gerekiyor, ürünü listelemem gerekiyor ve ondan sonra 10 dakikalık olan süre içerisinde bir gün boyunca 5 kere bu ürün satılsa, 20 pound'dan 100 pound ve aşağı yukarı Türkiye'de 1000-1200 Türk lirası gibi bir para. 10 dakikalık işte. Ben bunu 10 dakika daha koyarsam 2 katına çıkartırım. Şimdi ne kadar kazanıldığını anladınız mı? Ne kadar zaman koyarsınız, onunla beraber yaşamış olduğunuz tecrübelerle beraber o kadar da para kazanırsınız. Murat, kendim için site açsam dropshipping yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Ücretsiz olarak dünya kadar internet sitesi var. Hemen sitenizi bile kurabilirsiniz ama şöyle bir durum var. Yanlış ya da eksik olan bilgiden dolayı burada önemli olan şey arkadaşlar, yapmış olduğunuz işlemleri, siteye trafik çekmeniz gerekecek. Eğer trafik nasıl çekeceğini bilmiyorsanız hesabınızla çok uğraşmanız gerekiyor. O yüzden büyük platformları böyle kullanıyoruz. eBay, Amazon, Etsy, Okyanusi.com ve Facebook Market gibi büyük internet sitelerini, o platformlarda zaten organik trafik olduğu için onların müşterilerini kullanarak satmaya çalışıyoruz. Ve bu haliyle bizim trafik çekmemize nebep olmuyor. Çünkü trafik için ayrı bir para vermemiz gerekiyor ki bunlar gerçekten ufak paralardan bahsetmiyorum ben. Çok büyük paralar yatırmanız gerekiyor ki büyük trafikler alabilmeniz için. Çünkü karşınızda dünyanın en büyük şirketleri var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, eğer bu tarz şeyleri, bilgiler hoşunuza gidiyorsa lütfen beğen butonuna basın. eBay'in ya da YouTube'un algoritmalarında biraz yukarı çıkalım ki sizin gibi diğer değerli arkadaşları da sizin desteğinizle beraber kanalı bugün 10.000 kişiye çıkardık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben daha dün hatırlıyorum. 5 aboneydik neredeyse ve sizlerin desteğiyle, yapmış olduğumuz işlerle, çok güzel yorumlarınızla, başarılarınızla Facebook grupları kurduk, 10.000'in üzerine çıktı. Udemy'de kurslar kuruldu, onlar 10.000'in üzerine çıktı. YouTube kanalı ve gittikçe inanılmaz derecede büyüyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum ya, herkes gerçekten para kazanmak istediği için bu kanalları takip ediyor ki güzel bir şey. Bu da bir amaçlarımızdan bir tanesi. Ve ayrıyeten de hani bana olan desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben de o desteğe layık olabilmek için size Türkiye'de bulamayacağınız en önemli ve değerli bilgileri YouTube kanalımızda hem takım arkadaşlarımızla beraber paylaşıyoruz. Bu çok net ve dürüst bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. İngilizceniz varsa
bütün YouTube'daki bulaşabileceğiniz bütün kursların içerisindeki eBay kurslarına ya da eBay videolarına gidin. Hepsini izleyin, hepsini satın alın. Ve onun içerisinde bulduğunuz bütün bilgilerin hepsini bu YouTube kanalı içerisinde bulacağınızın garantisini veriyorum. Ufak tefek bazı önemsiz gördüğüm şeyleri paylaşmamış olabilirim. Çünkü bazı metotlar bazı kişilerde işe yararken ben açıkçası o metodun daha kolay yolunu bulduğum için elimi böyle tutmak yerine, yani onunla ben böyle tutuyorum ama o tarafta bazıları böyle gösteriyor. Benim için bu kolay. Ben kolayı o kadar yanlış yaptığım için bulduğum için ben bunu tercih ediyorum ve bunu gösteriyorum. Ama halbuki yaptığınız zaman sağ tarafı indirdiğinizde aynı şeyi yapıyor başka tarafta ama uzun yolla. Yani ben o yüzden benim kendi kişisel tercihim bu şekilde göstermek. Bu bilgiyi göstermiyorum mesela. Bunun çünkü gereksiz olduğunu, bunun daha doğru olduğunu inanıyorum. Ama tabii ki denemesi bedava demek isterdim. Kursları satın almanız gerekecek, onların kurslarını. Ama o kadar net bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü kursun içerisinde benim aldığımı göreceksiniz hepsini ve hepsini sizinle paylaştığımı. Hepinizin güzel dilekleri için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sermaye olarak arkadaşlar sıfır sermaye gerekli. Bunu çok detaylı şekilde söyledim. Ama yeni hesapsanız sattığınız ürünleri sizin almanız gerekecek. Ona göre ürünlerinizi satabilirsiniz. Bilmiyorum, umarım sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Hepinize ses konusunda bir sorunuz var mı bilmiyorum ama telefondan bugün bir yayın yapmak istedim. Ee, Riskleri var mı e-ticaretin? Her ticaretin olduğu gibi elbette ki riski de var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mantıken dropshipping sisteminde bizler ne yapıyoruz? Bizler internetten bulduğumuz ürünlerimizi çeşitli platformlarda listeliyoruz. Ve ürün satıldığı takdirde bu ürünler müşteri aldığında bize parasını gönderiyor. Biz de bu paraları müşterilerimize ürünlerini satın alarak adresine gönderiyoruz. Yani TR olarak zaten bir para olmadan bir ürün sattığın için müşterinin parasıyla da ürünü aldığın için bir kaybın olmuyor. Kâra geçiyorsun. Ürün alıp stok yapıp Amazon FBA gibi malları oraya yığıp da hem insanlara bedava giveaway verip hem de diğer şey yapıp da işlem yapmıyorsun. Satılırsa para kazanıyorsun. Yani en minimize bir şekilde bir risk var. Risk var mı? Her şeyde risk var. Ama risk almadan da başarı olmaz. Risk almadığın sürece hayatın boyunca en büyük riski almış olursun başkasının yanında çalışarak. Facebook Marketplace'te ödeme seçeneği olarak PayPal'ı koyabiliriz. Tabii ki koyabilirsin Mehmet. Ben de zaten öyle alıyorum. Dropshipping ne kadar kar yapar? Beyza sormuş. Çok güzel yapar. Yani buna verecek bir cevabım yok, kusura bakma. Gerçekten hani beklendiğin neyse onu alırsın, öyle söyleyeyim. Milyon bekliyorsan milyon, 100 lira bekliyorsan 100 lira. Ben ona inandım. Bu gerçekten hayatımda bu süre zarfı içerisinde çok güzel öğrencilerim oldu. Beni gece gündüz sabahın 4'ünde bile arayıp hesabım suspend yedi. Sabahın 5'inde bile arayıp işte şu kadar ürünü aldım, o parayla tatile gidiyorum. Sabahın 6'sında şu ürünü sattım, işte teşekkür ederim bana. Yani yani 7/24 bir şeyle mesajlar, telefonlar alıyorum arkadaşlar. Özelden de diğer şeylerden de. İlginiz için teşekkür ederim ama internet sayfamızdan ulaşırsanız çok daha sevinirim. Bu süre zarfı içerisinde çok güzel şeyler aldım ve şunun farkına vardım. Zaten hep ona inanıyordum ve hep de inandığım şey oldu. Ee, Herkese dediğim tek şey şuydu. Ne kadar para kazanabilirsiniz dediklerinde şöyle bir şey var. Ben milyon kazanan da tanıyorum. 100 lira kazanan da tanıyorum. Kendim de içerisinde olduğum için biliyorum. Hangi süreçlerde nasıl geçildiğini. İlk 100 liranızı kazanınca kafanızı hemen 1000 liraya koyuyorsunuz. 1000 dolarınızı kazanınca 1000 dolar kazanabiliyorum. Belki 10 bin dolar da o zaman kazanırım deyince 10 bin dolar kazanıyorsunuz. 10 bin dolara kazanıp cebinizde, bankanızda görünce 10 bin dolar demek kazanılıyor. Demek ki 100 bin dolar da kazanabilirim. 100 bin dolar kazanıyorsunuz. 100 bin dolar kazandıktan sonra ben bu 100 bin dolara 1 milyon yaparım diyorsunuz ve 1 milyon yapıyorsunuz. Bu tamamen sizin para kazandıkça öğrendiğiniz bilgilerin üzerine aynı şeyi tekrar ve daha çok yaparak kazanmış olduğunuz süreç. Şimdi önemli olan siz hangi aşamadasınız? Bu aşamaları aştıkça zaten olayın en zor kısmı dürüst bir şekilde milyonunuzu yapmak arkadaşlar. Milyon poundunuzu yapmak. Milyon pound'u vurduğunuz zaman sene içerisinde milyonu kazandığınız zaman ilk milyonunuzu, çok güzel bir duygu. Hepinize inşallah Allah nasip eder. O duygudan sonra zaten ikinci milyonu kazanmak bir o kadar kolay. Çünkü ilk milyonu nasıl kazandığınızı artık biliyorsunuz. İkincisini de aynı şekilde yapmak çok kolay. Kendinizden örnek verin. Normalde bugün bir şey yaptığınız zaman, bir ürün sattığınızda ya da bir para kazandığınızda arkadaşlar, diyelim ki bir işe gittiniz, bir işte paralı bir şekilde çalışıyorsunuz. Hani bir algoritmada düşünün. Ve bu parayı mesela bu ay maaş aldınız. Diyelim ki size 2 milyar maaş verdiler. Güzel para diyelim Türkiye'de. Hadi
yaşamanız gerektiği için. 2 milyar maaş parayı aldınız. Şimdi diyorsunuz ki 2 milyar maaş parayı nasıl kazanacağımı biliyorum. Sabah şu saatten şu saate kadar işe gidersem 2 milyar kazanırım. Nasıl 4 milyar kazanırım? İki tane işte çalışamazsınız. Hani mantıken çalışırsınız ama hani şey olarak düşündüğünüzde ekstra işler ararsınız. Üstüne biraz koyarsınız. Üstüne bir internetten satış yaparsınız. Kitap alırsınız. Malzeme alırsınız. Facebook'tan dropshipping yaparsınız. Etsy'de satarsınız. Alım satım yaparsınız. Borsa oynarsınız. İşte yatırım yaparsınız. Bitcoin alırsınız. Ev alır satarsınız. Bir şekilde 4 milyarı çıkartırsınız. 4 milyar çıkarttığınız zaman nasıl 4 milyar kazanılacağını öğrenirsiniz. Sonra 4 milyarın nasıl kazanılacağını öğrenince dersiniz ki 4 milyar nasıl kazanacağımı biliyorum. Şimdi bunu nasıl 2 katına çıkartabilirim? Akıllı insanlar kazanmış oldukları paraların üzerine her zaman 2 katını, 3 katını, 10 katını yani mislini çıkarlar. Çünkü öğrendiklerini bu hayatlarında uygularlar. Çünkü şöyle bir şey var. Bir pasta yapmasını öğrendikten sonra ikinci pasta yapmasını zaten otomatikman bilirsiniz. O işin en zor kısmı o ilk pastayı yaparken içerisine ne kadar un koyacağınız, ne kadar malzeme koyacağınız onları öğrenip araştırmak zaman alır. İkincisine değil, ikincisini zaten biliyorsunuz ve yaptığınız zaman bir tecrübe edinmenize gereken bir şey yok. Çünkü bütün tecrübeyi ilkinde yaşıyorsunuz. Aynı bir şekilde milyonu yaptığınız gibi. 1 milyon kazandığınız zaman 1 milyon dolar ya da farklı bir para ne kadarsa limitiniz. Bu paraları kazandığınız zaman 1 milyon demek böyle olur. 2 milyonu demek böyle yaparsınız. Çünkü yaptığınız şeyin aynısını biraz daha faydalı ya da daha sağlıklı bir şekilde yapıyorsunuz ve daha hızlı öğrenerek yapıyorsunuz. Hani benim tavsiyem herkese bu şekilde yapmak. Fulya merhaba. Her zaman ürün ekleyebilir miyim reis demiş. Yani yüklersin tabii ki parasını verdikten sonra. Çünkü platformların bazı şeyleri var, limitleri var. Örnek veriyorum sana 30 tane ürün bedava veriyor ama 31. 32. 3. ürünlerde komisyon kesiyor. Küçük işletmeler pek ayakta duracak gibi gözükmüyor. Büyük firmalar piyasaya hakim yazmış. Ahmet, şimdi şöyle bir şey var. Ben buna inanmıyorum açıkçası. Herkes aklını kullandığı sürece küçüklükten büyüklüğe çıkabilir. Küçük olarak beklemesinin bence bir mantığı yok. Bugün aslında e, Beylikdüzü'nün ufacık bir semtinde, ufacık bir lokasyonda bir ürün üreten bir satıcı ki benim çok öyle müşterim de var ayrıyeten. İşte ne bileyim Antalya'da yerleri var, işletmeleri var, Bodrum'da işletmeleri var, farklı ülkelerde ufak ufak işletmeleri var. Fakat ben ona bir şey söyleyip o ürünlerini alıp dünyaya satışını yaptığı zaman eBay, Amazon depolarına gönderip satışını yaptığı zaman şunun farkına varıyor. Aslında düşündüğü kadar küçük değilmiş. Dünyaya satış yapabiliyormuş. Ve dünyaya satış yapınca da haliyle çok daha büyük düşünüyor. Gördüğü zaman da onu kendi banka hesabında küçük işletme diye bir şey yokmuş. Küçük düşünce diye bir şey varmış olduğunu düşünüyor. Yani bunu herkes yapabilir mi? Herkes yapabilir arkadaşlar. Çok zaman almıyor ki anlattıklarım. Benim bir tane eğitim videom var. YouTube'da ücretsiz olarak hepiniz onu izleyin bence. 1 saat içerisinde size A'dan Z'ye internette bulamayacağınız bütün bilgileri çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Oturun izleyin, bir saatinizi ayırın. Ondan sonra küçük işletme kalıyor mu bakın. Hani hodri meydan. Dropshipping ile e-ticaretin farkı nedir? Murat sormuş. Murat, e-ticaret bir sistemdir. E-ticaret bir ticaret yöntemidir ve dropshipping de bunlardan bir tanesidir. Ürün ekleme kısmını detaylandırır mısın yazmış Dilara. Ürün ekleme kısmında satacağın ürünü sisteme sadece girmen gerekiyor. Hangi ürünü satacaksan sisteme girip o ürünün satışını sağlaman gerekecek. E-ticaret vergileri ne kadar oluyor? Çok yüksek mi? Bu tamamen satış yapmış olduğun ülkeye göre değişir Nurullah. İngiltere üzerinde yapılan satışlarda %20 vergilendirme varken United States üzerinde yani Amerika üzerinde yapmış olduğun satışların eyaletler arasında farklı vergilendirme kuralları vardır. Bu konu hakkında en doğru bilgiyi bir tax advisor'dan ya da bir muhasebeciden o satış yapacağın ülkenin muhasebecisinden çok daha detaylı şekilde alabilirsin. Çünkü ben herhangi bir şekilde yasal bir bilgi verecek yetkiye sahip değilim. İşimden ya da bir mesleğimden dolayı. Bunun dışında arkadaşlar güvenlik kamerası satışı yapmak istiyoruz. Önerileriniz ne olur? Yani bence durduğum kabahat. Bunlar burada deli gibi satıyor. Şu an Facebook Market'e o güvenlik kamerasını koyarsan Türkiye parasıyla o kadar çok satış yaparsın ki. Arkadaşlar bayağı sorular geliyor bu arada. Hepinize çok teşekkür ederim destekleri için. Eğer kanala abone olursanız ve beğenir ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız da bu güzel yazılımları ve programları bu şekilde çok daha güzel olacak. Sorularınızı okuyorum. Çok da güzel sorular var aslında. Burada şimdi size bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu sorular gerçekten akıyor çünkü. Oh.
Okey. İnanmıyorum ya bu kadar. Ben bu kadar soruyu cevaplayamam. Ama şöyle bir şey anlatayım o zaman sizlere arkadaşlar. Gerçekten sorularınız için çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar güzel sorularınız için çok teşekkür ederim. Ben kısa bir şekilde şeyleri anlatayım sizlere. E, Çünkü bu sorulara gerçekten yetişilecek gibi değil. E, Hocam okyanus marketi ürününü satacağım, ürün yüksek oluyor mu? Yüksek. Şimdi şöyle bir şey var. Okyanusu arkadaşlar çok kolay bir şekilde ürünlerinizi girip yukarıda Sell Now bölümüne basıp ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Ufak bir kayıt işleminin ardından ücretsiz bir şekilde Facebook'ta, Etsy'de yapmış olduğunuz satışların linklerini oraya vererek oraya dükkanınıza müşterilerinizi yönlendirebilirsiniz. Ve bu konu üzerinde arkadaşlar eğer ürünleriniz varsa da bizim depolara gönderebilir. Ben şu an ayarlamalarını yapıyorum. Ürünlerinizi buradaki depomuzdan çıkışını sağlayabilirsiniz müşterilerinize. Facebook ve diğer platformda. Sizler için gerçekten çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Dijital market mentoring kısmında arkadaşlar sizler için ücretli ve ücretsiz olan eğitimler var. Bunlara göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu platform üzerinde ciddi rakamlara ulaşan çok yakın ve bizim kendi yani hem takımda olan hem de öğrencilerimiz var. Ve kendi yeteneğine inanan genç girişimci arkadaşlarımız varsa, denemekten korkuyorsa ya da gerçekten tutunacak bir dal arıyorsa, hayat şu an onlar için belki zor olabilir bu pandemiden dolayı. Bizim takımda her zaman hepinize yer var arkadaşlar. İşinizi doğru yapıp kendinize güvendiğiniz sürece biz dijital market mentoring üzerinden aşağıda linkleri yoksa da bu video bittikten sonra koyacağım ya da diğer videolardan bakabilir ya da internete sadece Google'a digitalmarketmentoring.com yazarsanız herhalde yorumlarda biri paylaşırsa süper olur bu arada. E, Bizler sizin gibi genç olan arkadaşlarımızı hangi uzmanlık alanında olursa olsun bizlerle iletişime geçtiği takdirde elimizden geldiğince eğer yeteri kadar bilgiye sahipseniz ve inanca sahipseniz sizinle beraber hem gereken bilgileri ben size birebir olarak veriyorum hem de ayrı şekilde sizin daha iyi gelişebilmeniz için yapılması gereken bütün şeyleri hem kendi dükkanınızda hem kendi hayatınızda değiştirmeniz için size yardımcı oluyoruz. Ee, Bu abi 30 ürünüm var. 3 ayda bir sipariş aldım. eBay'de sence eğitim almalı mıyım? Şimdi şöyle bir şey var. Bu çok güzel bir soru aslında. Abi Mart'ta indirim hakkında bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var. İlk önce şeyin sorusuna cevap vereyim. Eğitim almalı mısınız? Eğitim konusuna gelince arkadaşlar ben de eğitim sattığım için şimdi şey diyemeyeceğim. Hani al alma gibi bir şey demeyeceğim. Bu tamamen size kalmış. Bana sorarsan sen eğitim alıyor musun? Ben istersen eğitimlerim içerisine bak. Ben aldığım eğitimler gerçekten çok uçuk derecede yüksek fiyatlarda olan eğitimler arkadaşlar. Çok büyük gerçekten bu işi yapan. Ama şöyle bir şey var. Ben hani açıkçası bunu bir şey beklentim olsun diye değil, sadece inandığım insanlara hem destek olsun diye hem de aynı şekilde onun o kadar oralara ulaşması süresi benim belki 15-20 yılımı alacak. O kadar bilgiyi öğrenmem baktığınız zaman. Ve ben 15-20 yılı harcamak yerine o eğitimi basit bir şekilde hemen alarak izliyorum ve hemen ticaretime koyuyorum. Ve aynı şekilde gerçekten inanılmaz derece hızlı bir şekilde gidiyorum. Hani benim için önemli olan şey şu. Sizin için de. Benim için zaman çok önemli. Ben zamana yatırım yapıyorum. Para zaten kazanırsınız. Ama paranız mesela şöyle düşünün. Zaman çok önemli. Niçin? Zamanınız geri alamazsınız. Paranızı her türlü geri alırsınız. Bugün batarsınız, yarın kazanırsınız belki. Yarın milyoner olursunuz. Ama para çok basit bir fiziksel olarak elinizde olabilecek bir şey. Bugün vardır, yarın yoktur, o olabilir, o şu olabilir. Parayı her zaman bir şekilde bulursunuz. Ama geçen zamanı geri alamazsınız. Yani alamazsınız. Bu net bir şekilde. O yüzden benim kendi önerim bütün herkes arkadaşlar hani açıkçası bu özellikle Ramazan zamanında bu ticarete gerçekten çok iyi bir şekilde yatırım yaparsanız karşını alırsınız ki zaten biz özel olarak pazar günleri böyle canlı yayınlar yapıyoruz. Özel Telegram gruplarımız var. Örnek veriyorum kurs herhalde eBay kursundan bahsedersek bizim çünkü vermiş olduğumuz eBay, Amazon, Etsy, Facebook Marketplace ki biliyorsunuz Türkiye Facebook Marketplace'i biz getirdik arkadaşlar. Bütün içeriklerini hani bizden başka bir yerde bulamazsınız zaten. Çünkü ilk ben videosunu çektiğim ayrıca ilk şeyini ben anlattım. Çünkü bunun gibi dünya işte yaptık Türkiye'ye yani gerçekten sırf siz daha çok kazanın diye. Çünkü biz burada bu paraları deli gibi kazanırken kimse bunu sizlerle paylaşmak istemiyor. Ya bilmediğinden dolayı ya kendisi sadece para kazanmak istediğinden dolayı niye Türkiye ile paylaşsın?
Siz olsanız paylaşır mıydınız? Kendi açınızdan düşünün. Burada günlük 4.000-5.000 sterlinlik satış yapıyorsunuz ki Türkiye'de 40-50 milyar para günlük para kazanıyorsunuz. Paylaşır mıydınız başkasıyla? Ha, şimdi soracaksınız, sen niye paylaşıyorsun? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim öğretmiş olduğum sistemde zaten herkes kendi kurduğu ve kazdığı kadar kazanabiliyor. Ve ben o kazanma sistemini zaten yıllardan beri yaptığım için sizin yapmış olduğunuz şey bana etki etmiyor. Güzel anlamda etki ediyor. Siz kazandıkça piyasa büyüyor. Ben de o piyasayla beraber büyüyorum. Çünkü bu satış yaptığınız çoğu platformda benim ufak ufak hisselerim var. Hani ve bu o yüzden de değil, umurumda da değil. Yani olsa da olmasa da. Ben inandığım şeyi yapıyorum. Sizler için ve kendim için, takım arkadaşlarım için. O yüzden hani size de diyeceğim şey arkadaşlar, bu şekilde sizler de yaparsanız sizlere de çok faydalı olacaktır. Son olarak eğitimle ilgili olan şey, çok kişi bana şey sordu arkadaşlar. Bu eğitimle 1 Mayıs'ta ilgili işçi bayramı olduğu için ben bir kampanya çıkartmak istedim ve bu kampanyada e, işçi bayramında işçi olmayın diye ve 1 Mayıs'a kadar arkadaşlar şeyde bu kurslarda arkadaşlar %30 indirim yapacağım. %30 artık bir kod olsun, ne olsun? E, tamam, kod 1 Mayıs olsun arkadaşlar. 1 Mayıs'a kadar bu %30 indirim devam edecek. Biri bir rakamıyla yazarsınız. Mayıs'ı da büyük harflerle Mayıs yazarsınız. Hangi kursa giderseniz sadece bize bildirin. Alacaksanız ya da böyle bir niyetiniz varsa. Çünkü bu gerçekten Türkiye şartlarında belki yaşadığınız için pound size şey gelebilir belki bazı yerlerde, ama şöyle bir şey var. O paraları kazanınca zaten 2-3 gün sonra hani anlayacaksınız neden bu kadar şey olduğunu. Ama tekrar dediğim gibi bu herhangi bir şekilde hiçbir şeyin garantisi değil. Sizin inancınız ve çalışmanızla beraber belirlenecek bir şey. Ama orada inanılmaz derecede çok faydalı bilgiler var ki içerisine bu hafta içerisinde rahat bir 20-25 tane kurs, yeni video attım. İnanılmaz, PayPal'dan nasıl kredi çekileceğine kadar çok güzel bilgiler var. Eğer şey yaparsanız siteye gidip, eğer bu videoyu izliyorsunuz, tam 1 Mayıs'a kadar bu devamlı olacak. Çünkü çok kişi bana özelden yazıyor, indirim almak istiyor arkadaşlar. Sadece kurslar için bu geçerli, bu indirim. Bu arada bunun bilgisini olsun. Şeyle ilgili bir soru geldi ama Mehmet sormuş. Kazandıran ürünleri, Mehmet, şimdi şöyle bir şey var. Fiyatını da siz mi belirliyorsunuz? Site benim olduğuna göre haliyle. Ama şimdi şöyle bir şey var. Orada çok büyük değişiklikler yapacağız Mehmet. Çünkü bir sistem çıkardım. Artık böyle şeylerle uğraşmayacağız. Çok daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Biz direkt sizin hesabınızı yükleyeceğiz. Çünkü çoğunuz genellikle bunları yaparken hesabınızı suspend falan yiyorsunuz. Yani bilmediğiniz için şimdi anlatmak da çok uzun sürüyor açıkçası. Çünkü bazıları kursa alsanız hani kursta zaten anlatılıyor. Almadığınız ya da paranız olmadığı zamanlar olabiliyor. Bu da çok anlayışlı bir sebep. Bir şey de diyemem bunun içinde. Ama diyebileceğim tek şey, yani o yüzden bu kazandıran ürünler ve diğer şeyler devam edecek, ama çok daha iyi bir şekilde bizim takımdaki arkadaşlar sizlere bu konuyu, eğer onları kiraladığınız takdirde şey yapacaklar arkadaşlar. Hesabım ban yedi, açamıyorum. Lütfen, hesabım ban yedi ise PayPal'la görüşmen gerekiyor. Bu biraz daha riskli, sonuçta bir banka PayPal. Hani orada yapabileceğim bir şey yok, ama eğer biraz beklersen eBay bildiğin üzere PayPal'dan ayrılıyor ve bu süre zarfı içerisinde ya başkasının adına PayPal açıp işlemi yapacaksın o hesaptan, ya da yapacağın bir şey yok. Bekleyeceksin, kredi kartın ya da debit kartınla kayıt olacaksın. Kanada'ya ürün kargo ücreti ödedim. eBay US hariç ülke kargo ücretleri kesin, nasıl bilirim? Amazon içerisinde bu politikalar var ve her ülkenin farklı ne kadar ücret ödeme gönderme şeyleri var. O sayfanın linkini hatırlamıyorum ama öyle bir sayfa var. Onun hatta dün baktım, bayağı bir kurcaladım onu da, bilmiyorum gerçekten. Şey yazabilirsin. eBay fee, calculator, shipment ya da Amazon'dan yapacaksan da Amazon fee, shipment yazarsan universal, international, orada şeyler çıkıyor. Orada hepsi gözüküyor. E, Akın Bey, Shopify mı daha uzun vadeli? Uzun vadeli diye bir şey yok. Yani ticareti yaptığın sürece hepsinden uzun vadeli yapabilirsin ve ikisi de çok iyi platform. Benim kendi kişisel görüşüm, ben Shopify taraftarı değilim açıkçası. Shopify'ı kurana kadar kendi internet sitemi yaparım. Hem de babalar gibi kodunu vesairesini de yazarım. Yani müşteri girdiğinde ağzı açık kalır. Shopify'da insanlar tema satın alıyor. O temalarla çok fazla oynama yapamıyorsunuz.
İşin arka tarafında bir de onlara her ay düzenli olarak para ödüyorsunuz. Tabii ki kendi sitenize ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz ama yani kendinize ait oluyor. Shopify'da bir platformun altında bir şey açıyorsunuz. Yani yarın bir gün Shopify uçuk bir şey yapsanız hesabınızı kapatır. Benim kendi görüşüm. Dogecoin bir hafta. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yarın eğer kısmet olursa kanalda Bitcoin ve diğer para coinleriyle ilgili yani normalde biliyorsunuz şu an bu dropshipping sistemini biz farklı bir hale getirdik. Bütün ürünlerimizi coins tarzı ürünlerle satın aldığımız için gift kartlarını ürünler gerçekten inanılmaz derecede uyguna geliyor. Neredeyse bedavaya. Benim bedavaya aldığım ürünler var. Yani artık şey boyutunda ve coin versiyonuyla yarın kısmet olursa Ahmet'le beraber bir canlı yayın yapacağız. Ahmet'in yeni bir kanalı var. Oraya da abone olabilirsiniz. Ahmet bize bilmeniz gereken her şeyi anlatacak ve gerçekten tahminlerinde inanılmaz derecede başarılı. Onun da çok eski bir tecrübesi var. Ve benim tarafımda ben e-ticaret yapıyorum ve alım satım işleri benim çok hoşuma gidiyor. Ahmet bu konuda biraz daha teknik bilgi verecek. Ne zaman almalısınız, nasıl yapmalısınız gibi önemli critical şeyleri gösterirken ben de o paralarla nasıl daha çok ürün satın alır, daha çok kazanç yaparsınız bunların anlamını anlatacağım. Ve çok detaylı şekilde sizlere yarın çok güzel bir yayın olacak. Şimdi şöyle bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Şunu unutmayın. 1 Mayıs yani bir rakamla yazılacak. Mayıs'ta büyük bir şekilde yazılacak şekilde sayfaya gider 1 Mayıs'a kadar herhangi bir şekilde bir eğitim aldığınız takdirde hizmet demiyorum eğitim hizmetler farklı arkadaşlar. Onlarda bir şey olmayacak çünkü bunlar lükse giriyor. Eğitim önemli bir şey ama hizmet tamamen sizin lüksünüze kalmış bir şey. Bitişik yazmanız gerekiyor. Aynen öyle süper. Hatta şunu link yaparsanız ya da biriniz yazarsa arada boşluk yok arkadaşlar. Çünkü herkes bana 1 Mayıs işçi bayramı indirim yapar mısınız? O kadar çok mesaj atıyorlar ki zaten. Çok yanlış anlamayın. Hoşuma gidiyor. Yani bunda bir sorun yok. Sadece herkesin demek ki bir ihtiyacı var ki sürekli böyle bir şey talep ediyor ya da gerçekten zaten orada öğrendiğiniz bilgileri hayatınızda yaptığınız zaman arkadaşlar uyguladığınız zaman çok büyük paralar da kazanacaksınız. Yani bu verdiğiniz parayı gerçekten adam akıllı öğrendiğiniz ve yaptığınız takdirde hani normalde yani 20 bin 30 bin sterlin kazandığınız bu para gerçekten size çok komik duracak. Yani nasıl niye bu kadar bekledim bile diyecek olabilirsiniz ama bu tamamen şeyle alakalı yani sizin ticaretinize bakış açınızla alakalı. Yani ne kadar çok korkularınızın üzerine giderseniz akıllıca bir şekilde o kadar çok para kazanırsınız. Kendi işinizin patronu olursunuz. Ailenizle dünyayı dolaşırsınız. Aynen böyle 1 Mayıs. Büyük harfle yazmanız gerekiyor arkadaşlar 1 Mayıs'ı. Eğer bir sorun yaşıyorsanız %30'luk indirim için canlı chat var. Canlı chat'e yazarsanız arkadaşlar onlar size bu konuda da yardımcı olacaktır. Hani o konuda eğer bir sorun yaşıyorsanız Emin teşekkür ederim bu arada güzel yorumun için. Hani bayağı bir kişiyi öğrettik. Gerçekten çok güzel işler yaptılar arkadaşlar. Yani almadan önce istediğiniz platforma gidip benim referansımı da sorabilirsiniz. Ki çoğu da benim zaten kendi öğrencim olacaktır. Hani kendiniz o paralara ulaştığınız zaman, işlerinizde başarılar olduğu zaman, istediğiniz tatile gidip, istediğinizi yiyip, istediğinizi içtiğiniz zaman ve bunu istediğiniz zaman yapabildiğiniz zaman bu hayatınızda en güzel şey olacak. Mantıken zaten burada bir günlük 100 pound'a yakın para kazandığınız zaman Türkiye'de 100-150 yani 1000-1500 Türk lirasına yakın bir para oluyor arkadaşlar. Ve bu para süresi içerisinde sizler de çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bence çok mantıklı. Bitcoin işini arkadaşlar çok detaylı bir şekilde yarın profesyonel bizim hem takımda kendisi Ahmet hem de takım arkadaşımız hem çok detaylı şekilde 10 yıla varan tecrübesiyle size çok daha detaylı şekilde anlatacak. Ben ticaret adamıyım arkadaşlar. Hani ben yatırım yapıyorum. Ama Ahmet bu işin tekniğini ve işin yatırım ve diğer bilmeniz gereken önemli critical şeyler anlatıyor. Ben kendi ticaretimde yaptığım için benim yaptığım şeyler size çok riskli gelecektir. O yüzden benim anlattığım şey tamamen size olacak. Çünkü benim ticarete bakış açım biraz daha farklı. eBay eğitimi UK, US'e var. Almanya için yok mu hocam? Serkan sormuş. Serkan, şimdi şöyle bir şey var. Zaten eBay platformu aşağı yukarı aynı. Hani bütün platformlar Almanya içerisinde de anlatıyorum. Almanya üzerinde nasıl yapacağınızı ve satış toptancılarını da gösteriyorum. Kursun içerisinde de Avustralya'yı da Almanya'yı da koyacağım. Fakat şöyle bir şey var. Mantıken bütün toptancılar orada zaten Almanya üzerinde.
oradaki toptancılardan ürün listelememiz gerekiyor. Yani bu eBay platformu Almanya, eBay platformu İngiltere, eBay platformu Çin, orası burası değil. Bu eBay'in kapsamında bilmeniz gereken bütün kuralları öğreten bir kurs. Toptancıları da bir zahmet sizler hangi ülkede çalışıyorsanız kendiniz için bulursunuz. Çünkü oradaki eğitim serisinde size A'dan Z'ye platformu nasıl kullanacağınızı, nasıl satış yapacağınızı ben üzerine tonlarca şey koydum. Yani buradaki şey çok önemli. Sizler bu platformlarda yani öğrenirken eğitimlerde arkadaşlar siz eBay platformu öğrenmek için katılıyorsunuz ve fazlasıyla bilmeniz gereken bütün bilgiler orada mevcut. Her nasılsa farklı talep ettiğiniz kurslar ya da içerisinde şey olursa yapılır tabii ki ayrı bir konu ama önemli olan şey şu burada bu platformlar aynı. Yani İngiltere, Amerika ufak tefek tabii ki kurallar değişiyor, şeyler değişiyor ama buradaki öğretilen şey size eBay platformu olduğu için bir şey değişmiyor. Çünkü eBay platformunda eğer PayPal hesabınız yoksa hesap açamazsınız. İsterseniz Almanya'ya gidin, isterseniz İngiltere'ye. Anlatmaya çalıştığım şey bu basit olan, önemli olan temel bilgileri kurs içeriyor. İçerisinde de zaten başlıklara da bakabilirsiniz. Ama Almanya üzerinde çok büyük toptancılar ve diğer şeyleri de paylaşıyorum. Hani özel bir Almanya talebiniz olursa. Almanya'daki toptancılara ya da takip numaralarına güvenmiyorsanız arkadaşlar biz Almanya takip numaralarını çeviriyoruz. Tracker Fest'ten eğer ihtiyacınız olursa ki ben öğrencilerime zaten çok faydalı bir şekilde yardımcı da oluyoruz Tracker Fest'ten. Eğer böyle bir talebiniz olursa da bize trackerfest.com'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca LinkedIn'den Akın Yılmaz yazarsanız arkadaşlar bizim takımda yer almak isterseniz bizimle beraber yani bizim gittiğimiz yolda bize gerçekten hayalleriniz uyuyorsa biz çünkü gerçekten çok büyük ve güzel şeylere yatırım yapıyoruz. Aynı şekilde sizler de o parçada bir yerde olmak istiyorsanız sizi de aramızda görmekten çok mutluluk duyuyoruz. LinkedIn'den bize ulaşabilirsiniz. Özelden mesaj atarak. Ayrıyeten bizim Facebook grubumuz var. Facebook grubumuzda bütün sorularınızı sorabilir, bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bizler size orada cevaplarınızı veririz. Her pazartesi günü Discord'da canlı konuşmamız, muhabbetimiz oluyor. Ayrıyeten Clubhouse'da, ayrıyeten Mahal'da pazartesi günü Türkiye saat 8'de büyük ihtimal orada olacağız. Katılırsanız arkadaşlar muhabbet sorularınızı, görüşlerinizi ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ve ayrıyeten son olarak arkadaşlar dediğim gibi eğer 1 Mayıs yazarsanız bana daha özelden indirim yap diye yazmayın. 1 Mayıs gidip internet sitesine girin. Dijital Market Mentoring'e. Dijital Market Mentoring'in sayfasına gidin. Aşağıda linkleri var mı bilmiyorum. Yani 1 Mayıs yazarsanız arkadaşlar %30 indirim alacaksınız kurslarda eğer almak isterseniz. Bu Görkem şeyde bakarsan neydi? Diğer videolarda bakarsan orada görebilirsin. Ya da Akın Yılmaz yazarsan çıkar diye tahmin ediyorum. Ya da Okyanusu diye yazıp bulabilirsin. Son olarak dediğim şey arkadaşlar Akın Baba yazılımı çok yakın zamanda çıkıyor. Abi e-ticaret bana zor geliyor. Öğrenmeye çalışıyorum. Çok basit aslında ama biraz emek etmen gerekiyor. Hayattaki her şey gibi. Akın Baba yazılımı yakında çıkıyor arkadaşlar. İnşallah bu önümüzdeki hafta bitmiş olacak. Bu yazılım bizim kursiyerlere sadece göstereceğim ilk başta bir şey olacak. Ve inanılmaz derecede güzel toptancılar var açıkçası. Kendi kullandığım toptancılarımı kendi yazılımıma ekledim. Biraz daha şey olsun, hepimiz için faydalı olur. Ayrıca kullanmak isteyen varsa dışarıdan da alabilir ayrı bir konu ama ben ilk başta takım arkadaşlarım ve bana inanan ve bana destek olan daha en başından beri insanlarla bu güzel bilgiyi paylaşmak istiyorum. Ayrıca okyanus.com'da arkadaşlar sizler de İngiltere'deki ürünlerinizi satabilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde. Hepsinin linki videonun altına koyulacaktır. Şu an canlı yayın olduğu için yok ama yayın bittikten sonra da koyulacak. Eğer sonra izliyorsanız bu videoyu oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar son olarak da eğer para kazanmak istiyorsanız, bir şeyler başarmak istiyorsanız artık bir şeyler izlemek, not almak yerine artık bunu harekete geçirerek sizler de kendi işinizi kurmaya başlayın. Son olarak da arkadaşlar hani daha şey yapmayayım bayağı bir şey oldu. Bugün yoğun bir gündü benim için gerçekten. Yapmam gereken de çok güzel sizin için işler var. Çok teşekkür ederim güzel yayına katıldığınız için, destekleriniz için. Böyle tarz videolar gelirse arkadaşlar ve gelmesini de istiyorsanız lütfen kanala abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın.
Ve çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Umarım sizler de çok bu dediklerim biraz olsa da bazı şeyleri anlayıp kendi ticaretinizde kullanıp gerçekten çok büyük işler ve paralar kazanabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Destekleriniz için bugün 10.000 aboneye geçtik arkadaşlar. Dediğim gibi dün geçen hani bir yıl bile olmadı ki ben YouTuber değilim ya da herhangi bir şekilde YouTube'la ilgili bir şeyim yok, mecraatim. Ticaret yapıyoruz ama İngiltere'den Londra'da bir videolar çekip sizinle paylaştım ve sağ olun sizler de çok güzel bir şekilde bana hep destek oldunuz. Dediğim gibi bugün 10.000 kişi olduk. 10.000 kişiyi de geçtik galiba ama hani desteğiniz ve yardımınız için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Umarım sizler de çok güzel paralar kazanırsınız, işlerinizi geliştirirsiniz. Ve biz hepimiz yardım için hazırız. Siz sadece girişken olun. İhtiyacınız olan şeylere bize ulaşın. Dediğim gibi 1 Mayıs'a kadar kursun şeyi devam edecek arkadaşlar. Bundan sonra daha büyük bir şey yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu çok soru olduğu için e, arkadaşlar sadece 1 Mayıs yazarak %30 indirimi şey yapabilirsiniz. Girişimini yapabilirsiniz. Eğer soru olursa da lütfen inşallah Mehmet aynısı olacaktır zaten Mehmet. Onun için çalışıyoruz. Eğer biz işimizi doğru yapar, sizlere o kadar paraları kazandırırsak ki kazandırdık, daha iyi çoğunu kazandırırsak da eminim daha da iyi olacaktır. Çünkü şöyle bir gerçek var. Hem vermiş olduğunuz paralar, hem vermiş olduğunuz zamanlar, hem yatırmış olduğunuz inançlar ve güvenler karşılıksız kalmadığı için sizin gibi daha güzel ve kalbi daha güzel olan bütün insanlara yayılıyor. Sizlerin referansıyla, sizlerin yardımıyla. Çünkü bu kanal hepiniz için kanal kardeşlerim. Hani buradaki önemli olan şey şu. Eğer dışarıda sizden para alıp daha çok para kazanacak insanlara yatırım yaparsanız bu sizin kardeşinizde de olur, arkadaşlarınızda da olur, diğerlerinin de olur. Ama halbuki burada gerçekçi bir şekilde sizlere hem para kazandırıp hem nasıl yapılacağını ve bu sistemlerin nasıl kurulacağını tecrübe edinmiş olan insanlarla çalışırsanız zaten mantıken bu şeylere sahip olursunuz. Ve sizler bu kanalı sahiplenip kendi kanalınız gibi hem beğenirseniz hem paylaşırsanız diğer arkadaşlarınızla onların da suspend yemesini engellersiniz. Onların da para kazanmasını engellersiniz. Çok ufak bir örnek. Benim çekmiş olduğum en son Amazon videosundaki bu önemli olan HTML kodlarını ve diğer şeylerini hiç kimse sizinle paylaşmadı. Çünkü ya bilmiyordu ya da paylaşmak istemedi. İkisinden biri bilemem. Beni ilgilendiren bir şey de değil zaten. Beni ilgilendiren şey benim burada yaptığım şey. Ve sizler hesabınızı açıp biraz fazla para kazanmak için işlerinizi yaptığınızda o sebeplerden dolayı hesabınız suspend oldu. Ne oldu? Gün sonunda almış olduğunuz bilgi yanlıştı. Ve yanlış bilgiyi kendi ticaretinizde kullandığınız için hesabınız kilitlendi ve sizin de hayalinizi kurduğunuz o zengin olmaya giden yoldaki yanlış bilgi üzerinde yanlış bilgiden dolayı hesabınız kapandı. İşte bu tarz doğru bilgileri sizlere ulaştıran ve sizlere gerçekten çok büyük paralar kazandırıp sizlerin gelişmesine çok faydalı olan ve gerçekten ister inanın ister inanmayın 18-20 saat günlük çalışıyoruz sizlere daha doğru bilgiyi bulabilmek için. Bütün forum siteleri, dünya üzerindeki bütün yerleri ziyaret ediyorum ki dediğim gibi arkadaşlarımla beraber bu işi yaptığımız için çok şanslıyım ben. Ve araştırdığım için de sizlere bu bilgileri en güncel ve doğal haliyle yani eBay'de bile yeni çıkan kanunu direkt bizim Facebook grubumuzda paylaşıyoruz. Bu tarz şeylere ulaşmak istiyorsanız sizler de bu kanalı beğenerek, takip ederek, artık ne yapıyorsanız paylaşarak doğru bilgileri onlara da ulaştırıp bizim yani bir elimiz ayağımız olup bu şekilde hem siz kazanabilir hem de sevdiklerinizi de kazandırabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ederim yapmış olduğunuz yardım ve destekler için. Herhangi bir şekilde bir sorunuz, görüşünüz olursa arkadaşlar bizlere dijitalmarketmentoring.com'dan ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir gece ve çok güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hepinize kendinize çok güzel bir Ramazanınız olsun. Ailenize, sevdiklerinizle güzel iftarlar yapın. Şu an ben yapamıyorum çünkü. Benim yerime de yapın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bol kazançlar dilerim hepinize.